Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu altıgen hırkayı yapacağız. Daha önce böyle kolları salaş olan hırkayı paylaşmıştım. Bugün ise biraz daha dar olanı sizinle paylaşıyorum. Salaş hırkada bunu nasıl daha dar yapabiliriz diye soranlar çok olmuştu. Yorumlarda anlatması biraz zor oluyordu. O yüzden onun için ekstra bir video çektim. Umarım sizler için faydalı olur. Bu şekilde kolları daha dar, üzere daha iyi oturuyor. Bunu tek renk olarak yapmak istedim. İki renkli yapmak isterseniz diğer hırkadaki gibi iki renk başlayıp ölçüleri bu yaptığım videodaki gibi yapabilirsiniz. Diğer hırkada kendi üzerimizi ölçerek yapmıştık. Bu videoda bu şekilde üzerinize rahat bir şekilde olan bir kıyafetle nasıl ölçü alabileceğinizi gösterdim. Böyle kıyafet üzerinde de pratik oldu. Hırkayı yaparken ben standart ölçü yapmıyorum. Sıraları sayarak yapmıyorum. Tamamen kişinin kendi ölçüsüne göre yapıyoruz bu hırkaları. O yüzden videoyu izlerken hani kaç sıra yaptınız diye sormanıza gerek yok. Herkes kendi özel ölçülerine göre yapacak. Videonun yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bu videonun daha çok kişilere ulaşması için ben de emeğimin karşılığını alabilmem için bir yorum ve bir beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Videoyu atlamadan izlerseniz bütün aşamalara sahip olabilirsiniz. Bütün detayları sırası geldikçe yapım aşamasında anlattım. Bu lastik kısmını diğer hırkadan farklı yaptık. Bu lastik yapılışı daha farklı. Bu hırkadaki gibi kenar detayı yapmak istiyorsanız bu hırkanın yapılışına da bakabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Şimdi ipin tanıtımına geçebiliriz. Sonra videoya yapılışına başlayabiliriz arkadaşlar. Ben yurt dışında yaşıyorum. Bu şekilde bu marka, yabancı marka ipi kullandım. Bu ipi Amerika'da John Fabric mağazasından aldım. İpimin içeriği %100 akrilik. Tığ neresi 6 mm diyor. Ben 5 mm tığ kullandım. İpim biraz büyük. 454 gramda 932 metre ip varmış. Büyük beden bir hırka için bu iplerden 2 adet ip kullandım. Türkiye'de Alize'nin güzel ipleri var hırkalar için. Sizler de o markaları tercih edebilirsiniz. Tüylenme yapmayan ipleri tercih edebilirsiniz. Benim sosyal medyada gördüğüm kadarıyla çoğunlukta Alize ip kullanılıyor. Bildiğiniz markaları yorumlara yazarsanız diğer arkadaşlara fikir olur. Şimdi modelin yapılışına başlayabiliriz. Şimdi altıgen hırkaya bu kol altından beri başlıyoruz. Ben sihirli halka ile başlıyorum. Dilerseniz zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Bu şekilde orta parmağıma doluyorum. Bir zincir atarak sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu birinci zincirim. 2, 3 zincir çekerek ilk trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi boşluk içerisinde 2 trabzan daha yaparak toplamda 3 trabzan yapıyorum. 3 arada 3 zincir. Bu çektiğimiz 3 zincirler köşe olacak. Diğer sırada buralara köşe yapacağız. Şimdi tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 2 ve 3 tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisinde üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde üçlü trabzanlardan toplamda 6 tane olacak. 1, 2, şimdi üçüncüsüne başladım. 1, 2, 3, arada 3 zincir. Tekrar 3 trabzan. 1, 2, 3, arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 oldu. 6.'yı da yapıyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Halkamı iyice sıktırıyorum. Şimdi burada hem köşeyi yapmam gerekiyor, hem sırayı birleştirmem gerekiyor, hem de ortadan başlamam gerekiyor. Bir zincir, 2 zincir, burada 3. zincirin tepesine batarak bu ipimi de burada doluyorum. Bir sık iğne yaparak sıramı birleştiriyorum, hem de yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, bu benim ilk trabzanım. Şimdi bu yaptığımız köşe içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum.
Toplamda 3 trabzan oluyor. Bu 3 zincir çektiğimiz yerlere şimdi bu sırada hep köşe yapacağız. Bu da köşenin yarısı. Diğer yarısını da sıra bitirince yapacağız. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Sıradaki sırada köşe yapabilmek için 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden sıradaki köşeye giderek köşe işlemi yapıyorum. 3 trabzan, tekrar 3 zincir, aynı boşluk içerisinde tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta tekrar köşe yapmaya başlıyorum. Sırasıyla bu diğer sırada yaptığımız 3 zincirli yerlere köşe yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Bu sıra sonunda birlikte yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bütün köşeleri yaptım. Şimdi bu başlangıçtaki köşenin diğer yarısını yapıyorum. Bu başlangıçta yaptığım boşluğun içerisinde de 3 trabzan yapıyorum. Aynı diğer sıradaki gibi hem sıramı birleştirmem gerekiyor, hem köşeyi birleştirmem gerekiyor, hem de ortadan başlamam gerekiyor. 2 zincir, burada 3. zincirin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Bir sık iğne yaparak sıramı birleştiriyorum. 3 zincir. Şimdi tekrar bu aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Bu çektiğim zincirle birlikte 3 trabzan olmuş oluyor. Hiç zincir çekmiyorum. Bu aradaki boşluğa gelerek, bakın hiç zincir çekmeden geçiş yaptığım boşluk, burada 3 trabzan yapıyorum. Sadece köşelerde zincir çekiyorum. Bu aralarda zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Köşeye gelerek köşe işlemi yapıyorum. Köşeler hep aynı olacak. 3 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden, bakın iki köşe arasında boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmiyorum. Köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. 1 2 3 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan. 1 2 ve 3. Bu şekilde diğer kenarları da aynı şekilde devam ediyoruz. Köşelerde köşe, ara boşluklarda bu şekilde trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sonuncu köşeyi de birlikte yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi köşede köşenin diğer tarafını yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, başlangıçta yaptığımız 3. zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı diğer sıralardaki gibi 3 zincir çekerek başlıyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Hep bu sıraları tekrar ederek bunu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyüteceğiz. Köşelerde çoğaltıyoruz. Aralarda da trabzanları yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden boşlukta 3 trabzan, hiç zincir çekmeden boşlukta 3 trabzan,
Hiç zincir çekmeden köşeye geliyorum. Köşe işlemini yapıyorum. 2 3 arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. Sıradaki boşluğa hiç zincir çekmeden 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde boşluklarda üçlü trabzan yapıyoruz. Bunun gibi köşelerde de köşe işlemi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Köşenin diğer yarısında yaptım. Aynı diğer sıralardaki gibi 2 zincir çekiyorum. Başlangıçtaki 3. zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde başlıyorum. 3 zincir, boşluk içerisinde 2 trabzan, hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Hep aynı sırayı tekrar ediyoruz. Aralarda zincir çekmeden boşluklarda 3 trabzan, hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan, hiç zincir çekmeden köşeye geliyorum. Köşe işlemini yapıyorum. 3 trabzan, 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde bu sırayı da diğer sıralar gibi tamamlıyoruz. Hep aynı sırayı tekrar ediyoruz. Boşluklarda bu şekilde trabzan, köşelerde köşe. Gördüğünüz gibi köşeleri yaptıkça bu büyüyor. Bugün bu şekilde altıgen oluşmaya başladı. Bunu tekrar anlatıp videoyu uzatmaya gerek yok. Hep aynı sırayı tekrar ederek bu parçayı büyütüyoruz. Bunu biraz büyüttükten sonra nasıl ölçü aldığımı gösteriyorum. Bunu biraz büyütelim, sonra ölçü alalım. Üzerime rahat olan bir kıyafeti, penye olur, kazak olur. Bu şekilde ortadan katlıyorum. Kol altı kol altına denk gelecek şekilde katlıyorum. Örgü örerken rahat bir şekilde ölçü alabilmek için, hem kol hem de bedenden ölçü alabilmek için böyle bir kıyafetimizi kullanmak daha kolay olacaktır. Kendi bedenimize de ölçü alabiliriz ama bu şekilde kıyafette ölçü almak daha kolay olacaktır. Şimdi bunu ölçmek için, kol ağzını ayarlayabilmem için bu köşeden bir önceki köşeyi bu şekilde birleştiriyorum. Burası kol ağzı oluyor. Burası da kol altı oluyor. Şimdi bunu tam kol altına yerleştiriyorum. Kolunu ölçüyorum. Şu anda tam iyi. Bunun daha bir sırasını yapmadım. Arkadakinin bir sırasını yaptım. Şu anda bu genişlik benim için iyi. Kolunu ölçüyorum. Şu kısma bakıyorum. Bu kısma bakmıyorum. Şu kısmı ölçüyorum. Şu anda bu genişlik benim için iyi. Bunun daha bir sırasını örmedim. Arkadakini ördüm. Bir tık kazaktan büyük yaptım. Çünkü kazak tam koluma yapışıyor. Ama ben bunu hırkanın içine gömlek falan giydiğimde daha rahat olabilmesi için kazaktan bir tık büyük yapıyorum. Bu şekilde ölçtükten sonra son kenarı yaparken birleştiriyoruz. Bakın buradan başlamıştım. Bütün kenarları yaptım. Son bir kenar kaldı. Bu şekilde katlayıp kol ağzını ayarlıyorum. Bu şekilde kolun üstünde birleştirmeye devam ediyorum. Beden kısmını ayarlayabilmek için de kazak tekrar lazım olacak. Şimdi köşenin yarısını yapıyorum. 3 trabzan, 1 zincir. Bakın bir önceki köşeden bu ilmeğimi oradan alıyorum. Bir zincir çekerek tekrar köşenin içinde 3 trabzan yapıyorum. 2 3 hiç zincir çekmiyorum. Tığımdan ilmeği çıkarıyorum. Bir sonraki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekerek sıradaki boşlukta 3 trabzan yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 tığ ilmekten çıkarıyorum.
bu taraftaki sıradaki boşluktan batarak ilmeği oradan alıyorum. Bir zincir çekerek sıraya devam ediyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi bu taraftaki sıradaki boşlukta 3 trabzan, 1 2 3, hiç zincir çekmeden sıradaki boşluktan ilmeği alıyorum. Bir zincir çekerek burada trabzan yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar birleştiriyorum. Buraya kadar köşeye kadar yapalım. Bunu sıra sonuna kadar birleştirelim bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada başlangıçta köşenin yarısını yapmıştım. Şimdi diğer yarısını yapıyorum. 2 3 trabzan, ilmekten tığımı çıkarıyorum. Şimdi diğer taraftaki köşeye birleştiriyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Buradaki 3. zincirin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Sıramı burada bu şekilde birleştiriyorum. Bunu kolumuza takıp deniyoruz. İstediğiniz genişliğe gelmiş mi? Şu anda benim için iyi. Çok bolluk yok. Çok da dar değil. Siz de bunu kolunuza ölçün. Bu darsa tekrar bir sıra daha ekleyin, ama bolsa bir sıra sökmek isterseniz sökebilirsiniz. Bu aşamada kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra bir sıkıntı yoksa devam ediyoruz. Şimdi bu şöyle göstermek istiyorum. Şimdi benim bu yapacağım hırka büyük beden olduğu için, bu benim bedenime dar geleceği için biraz daha bedenine eklemem gerekiyor. Eğer siz zayıf birisiyseniz şu anda yapacağım beden ekleme aşamasını geçip direkt arkada yapacağım kısma geçebilirsiniz. Şu andaki yapacağım aşama bedeni biraz daha genişletmek için. Şimdi ben bedeni bu yakaya kadar birleştireceğim. Sizinki bu yakanıza kadar geliyorsa direkt arka işleme geçebilirsiniz. Bu şekilde daha küçük bir hırka başladım. Bakın, kolu birleştirdikten sonra beden genişletme işlemi yapmadım. Direkt arka tarafı yapmaya başladım. Küçük bedenlerde de bu şekilde kolu birleştirdikten sonra direkt arkayı yapabilirsiniz. Büyük bedenlerde biraz daha bedeni büyütebilirsiniz. Şimdi beden kısmında örmeye devam ediyorum. 3 zincir, boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bu şu anda normal bedende yaptığımız gibi yapıyorum. Hiç zincir çekmeden boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırasıyla bu köşeye kadar yapıyorum. Sonra köşeyi yaptıktan sonra diğer tarafları yapmaya devam edeceğiz. Omuzdan başladım. Etek ucuna kadar geldim. Köşe işlemini normal sıralarda yaptığım gibi yapıyorum. Köşede 3 trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum. Sonra diğer kenara devam ediyorum. Hiç zincir çekmeden boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Buradan başlamıştım, omuzdan etek ucuna doğru geldim. Bu etek ucunu da bu köşeye doğru devam edeceğim. Köşeyi de aynı burada yaptığım gibi yapıyorum. Sonra diğer tarafı da yaparak bu omuza kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sonra sıra sonunda birleştirelim. Kolu birleştirmeden önce 6 kenarı vardı. 6 kenarı komple bu şekilde dönüyorduk. Şimdi 2 kenarı birleştirdik. Bir kenarda kol ucunda kaldı. Şimdi sadece toplamda 3 kenar örüyoruz. Bir kenardan başladık. Etek ucunu örüyoruz. Bakın şurası komple etek ucu. Sonra tekrar bir kenar daha örerek 3 sıra örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde 3 sıra dönerek devam edeceğiz. Burada başlamıştım. Köşeleri döndüm. Etek ucunu yaptım. Bu kenarda yapıp başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi birleştirme aşamasını yapacağım. Son boşluğa da batıyorum. Orada da 3 trabzan yapıyorum. Yani köşede yapıyorum. Bu köşede başlamıştık. Bu köşede de
3 trabzan yaparak sıramı bitiriyorum. Hiç zincir çekmeden burada zincirin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu ortadan başlıyorum. 3 zincir, hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bu boşlukta da trabzan yapacağız sıra sonuna gelince. Bu çektiğim ilk zincir benim 3. trabzanım olacak. Biterken de 2 trabzan daha yapacağım burada. Normal sıraya devam eder gibi sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi ön ve arka etek kısmı hep aynı olacak. Sadece şu başlangıç sıraları farklı olacak. Bir sırada böyle başlayacağız, bir sırada böyle başlayacağız. Bu sırayı da komple köşeleri dönerek bu arkayı da yaparak başlangıç noktasına kadar bu sırayı tamamlıyorum. Omuzdan başlamıştım. Bu kenarı yaptım. Etek ucunu yaptım. Bu diğer kenarı da yaptım. Tekrar omuza kadar geldim. Şimdi son birleştirmesini yapacağım. Hiç zincir çekmeden bu sonuncu boşluğa geliyorum. Trabzan yapıyorum. Başlarken 3 zincir çekmiştim. Bu benim bir trabzanım. Boşlukta 2 trabzan yapıyorum ve toplamda 3 oluyor. Burada trabzan tepesine batarak burada sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlamadan önce bedeni ölçüyorum. Benim için yeterli mi? Şimdi bedeni ölçtüm. Bir sıra daha örersem benim için yeterli. Burada yaka kısmında yapınca ön bayağı kapanacak. Tam da böyle kapanmasını istemiyorum. Bir sıra daha örüp ben bedeni tamamlıyorum. Eğer sizin burada yeterliyse bu yapacağım sırayı yapmayıp direkt arka kısmı yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi burada yaptığım gibi tekrar sıraya başlıyorum. 3 zincir, boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta trabzan yapmaya başlıyorum. Toplamda 3 trabzan yapıyorum. Bu sırayı da komple bütün kenarları yapıp bu başlangıç noktasına kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bütün boşlukları yaptım. Buradaki başlangıçtaki 3. zincire batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Şimdi beden kısmı büyütme işlemi bitti. Sadece arkayı yapacağız. Bir de etek ucunu yapacağım. Arka kısmı yaparken bu şu anda benim ilk parçam. Bu şekilde omuzdan bakınca bir parçada bu tarafı arka yapacağım. İkinci parçayı yapınca da diğer tarafı arka yapacağım. Çünkü bedenler takıldığı zaman bunun da diğer parça olduğunu düşünelim. Buraya arkayı yapacağım. Bunun da diğer arka parçası bu şekilde olunca biri sağ tarafa biri sol tarafa olsun diye. Şimdi sıra yönüm benim bu şekilde devam ediyor. Burayı arka yapınca diğerini de aynı şekilde bu tarafa yaparsam ikisi aynı taraf olur. Birisi ters biri düz olur. Bu hırkamızı birleştiremeyiz. O yüzden sıra yönüne doğru bu şekilde gidiyorum şu anda. Bir tanesini arkayı bu taraf yapacağım. Bir tanesini de diğer tarafa yani tersine doğru gideceğim sıra yönünün. Şimdi ilk önce ilk parçamın arkasını yapıyorum. Bu hizamı karıştırmıyorum. Hep aynı hizada devam etmem gerekiyor. Ama şu anda bu boşluğa üçlü trabzan yapmayacağım. Sıradaki boşlukta başlamam gerekiyor. Ama burada da bir işlem yapmam gerekiyor. O yüzden 3 zincir yapıyorum sadece burada. Sıradaki boşluğa giderek üçlü trabzan yapmaya başlıyorum.
Burada bir boşluk oluşturuyorum ki yeni sırada bu üçlü trabzandan burada yapabilmek için. Şimdi sıradaki boşlukta tekrar normal sıralarda yaptığımız gibi üçlü trabzan yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burası arka olacak. Öne yapmayacağız. Burası gördüğünüz gibi ön. Bu sıramı köşeye kadar yapacağım. Bu alt eteği de yapacağım. Burası öndeki köşe. Bu ön köşeye kadar yapıyoruz. Yani iki kenarı yapıyoruz. Bu üçüncü kenarı yapmıyorum. Burası omuz. Bir kenar. Etek ucu. Bu ön köşeye kadar yapıyorum. Buradan başlamıştım. Etek ucunu yaptım. Ön etek ucuna kadar geldim. Öne yapmıyoruz artık. Şimdi son köşeyi yapıyorum. Köşenin içinde de 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu sırayı burada bitiriyoruz. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Sıradaki boşlukta başlamam gerekiyor. Aynı bu yakada yaptığım işlemi yapıyorum. 3 zincir ve sıramı dönüyorum. Şimdi bu kısmı tek renk olduğu için tersine dönerek de gidebilirsiniz. Eğer benim hırkam böyle hep aynı yönde olsun istiyorsanız ipi buradan kesip tekrar yakadan başlarsanız hep aynı yönde olur. Bunu her sırada aynı şekilde olacak. Yakadan başlayıp etek ucunda bitecek. Eğer bunu diğer parçada da aynı bu şekilde yapacaksak, aynı yönde devam etmesini istiyorsanız diğer parçada da etek ucunda başlayıp yakada bitmesi gerekiyor. Bunu buradan gerisi dediğim gibi arka parçayı yaparken biz şimdi arkayı şu kadar mesafede genişletmemiz gerekiyor. Ön yakayı yapabilmek için. Bu genişletme aşamasında bir sıra ters, bir sıra düz de yapabilirsiniz. Dediğim gibi aynı yönde olmasını istiyorsanız hep her sırada ipi kesmemiz gerekiyor. Ters olunca nasıl duracak onu da göstermek istiyorum. Sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 2 3 sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Şimdi tersine doğru gidiyoruz. Böyle tersine gidince bu şekilde görünüyor. Bu görüntü hoşunuza gitmiyorsa tek yönde yapabilirsiniz. Bu şekilde tersine doğru yakaya kadar yapalım. İpini kesmek istemeyenler bu şekilde tersine gidip yakaya kadar yapalım. Ben trabzanların hep aynı yönde olmasını istiyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipi arkada bu trabzanların arasında saklıyorum. Şimdi tekrar yakadan başlıyorum. Eğer etek ucundan tersine doğru gelmiş olsaydınız şu anda başladığım şekilde bitmiş olacaktı. Bir zincir çekerek boşluğa geliyorum. Burada 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 3 trabzan oluyor. Etek ucundan tersine doğru geldiğim zaman burada 3 trabzan yapıp tekrar diğer sıraya dönecektik. Aynı bu etek ucunda yaptığımız gibi 3 trabzanla bitip 3 zincir çekip sıradaki boşluğa batarak yakada da aynı bu şekilde devam etmeniz gerekiyor. İpi koparmadan yapınca hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum.
Şimdi bunu da bu kenarı, etek ucunu bu köşeye kadar yapıyorum. Yakadan başlamıştım. Etek ucunu yaptım. Ön köşeye kadar geldim. Şimdi bir sırada üçlü trabzan, bir sırada tekli trabzan olacak. Hiç zincir çekmeden şu şekilde son trabzanın üzerinde bir trabzan yapıyorum. Burada sırayı dönecek olanlar 3 zincir çekerek bu köşede üçlü trabzan yapmaya başlıyorlar. Sıradaki boşlukta 3 trabzan yapabilir. Bu şekilde sırayı omuza kadar devam ettiriyorsunuz. Ama ben dediğim gibi trabzanların hep aynı yönde olmasını istediğim için burada ipimi keseceğim. Arkada saklayacağım. Burayı da çok çektirmiyorum. Önü yaparken de burası kasmasın. Fazlalık ipi kesiyorum. İp kesmeden devam edenler tekrar bu omuza kadar yapsınlar. Şu anda benim için az bir sıra burası. Bu arkayı genişletirken hep şu iki sırayı tekrar ederek bu arkayı genişleteceğiz. Ben toplamda 4 sırayı yapınca kontrol edeceğim. Ondan sonra ekstra sıra gerekiyorsa tekrar devam edeceğim. İpi kesmeden buraya kadar geliyorsanız bu son boşlukta 3 trabzan yapıp aynı etekteki gibi burada tek trabzan yaparak sırayı bitiriyoruz. Sonra yeni sıraya da aynı böyle üçlü trabzanla başlıyoruz. İpi kesenler de bu şekilde 3. zincire batıyor. İpi burada sabitliyor. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. 1 İpi de böyle bu şekilde dolayınca arkada saklama ihtiyacı kalmıyor. 3 hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Şu anda biz bu sırayı yaptık. Bunu da aynı buradaki sıradaki gibi bitiriyorum. Ondan sonra bu sıradan da ekliyorum buraya. Toplamda 4 sıra yapıyorum. 4 sıra yaptıktan sonra kontrol ediyorum. Bu bizim için yeterli değilse tekrar sıra ekleyebiliriz. Şimdi bununla birlikte şu anda 3. sıradayım. Bir sıra daha ekleyip 4 sıra yaptıktan sonra kontrol ediyorum. Şimdi toplamda 4 sıra yaptım. 2 sıra aynı, 2 sıra aynı. Etek ucunda da aynı şekilde bakın 2 sıra aynı, 2 sıra aynı. Şimdi tekrar kazağımın üzerinde ölçüyorum. Koltuk altına yerleştiriyorum. Sadece arka kısmı ölçüyorum. Bakın ön bayağı arkada şu anda. Arka kısmı ölçüyorum. 2 sıra daha yaparsam benim için arka yeterli. Şimdi 2 sıra daha ekleyip geliyorum. Aynı bu 2 sırayı tekrar ederek 2 sıra daha ekliyorum. Sizin bedeniniz küçük bedendir. Bu kadar yeterli olabilir sizin için de. Siz de kıyafetinizi ölçün. Bu arka ortaya kadar geliyorsa bu yeterlidir. Bu arkası çok da geniş olmasın. Siz de bu şekilde kıyafetinize göre ölçün. Arkaya kadar geliyorsa bu yeterli bir ölçüdür. Şimdi 2 sıra daha ekleyip geliyorum. Hırkama 2 sıra daha ekledim. Bakın bu kadar genişlikte oldu. Bu benim için yeterli. Daha fazla sıra ekleyecekseniz siz ekleyebilirsiniz bedeninize göre. Şimdi bunun kol uzatmasını göstereceğim. Bakın kolu şu anda kısa. Bu benim için kol uzunluğu yeterli.
Buraya kadar daha sıra ekleyeceğim. Biraz da manşet ekleyince benim için yeterli. Siz de kol uzunluğunuza göre burayı daha fazla uzatabilirsiniz. Şimdi burası yukarıda birleştirdiğimiz omuz kısmı. Ama ben bu birleştirme kısmı aşağıda kalsın diye bu kol altının hizasında başlayacağım. Dilerseniz bu birleştirme kısmında da başlayabilirsiniz. Şimdi boşluktan bir zincir çekerek burada başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Boşlukta toplam 3 trabzan yapıyorum. Bu çektiğim benim ilk trabzanım. İkinci trabzan ve üçüncü trabzan. Şimdi normal sıralarda yaptığımız gibi bütün boşluklarda 3 tane trabzan yapıyoruz. Kol uzatmasında buralarda herhangi bir değişiklik yok. Sadece dikkat edilmesi gereken sıra başlangıcı ve sıra sonu. Bu şekilde bütün boşluklara 3 trabzan yapıyoruz. Arada zincir yok. Aynı bedende yaptığımız gibi. Bunu da bu şekilde dönerek tamamlayacağız. Burada da gördüğünüz gibi 2 tane köşe var. 2 köşeye de üçlü trabzan yapacağım. Şimdi buraya kadar yapıp size bu kısmı göstermek istiyorum. Dediğim yere kadar geldim. Bu normalde altıgen yaparken burası köşeydi. Bu köşenin ucunda 3 trabzan. Bu da diğer parçanın köşesi. Gördüğünüz gibi burası ek yeri. Diğer parçanın oraya da 3 trabzan yapıyorum. Sonra hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa 3 trabzan yapmaya devam ediyorum. Buradan başlamıştım. Dönerek sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk yaptığımız 3 trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Sıramı burada birleştiriyorum. Şimdi kolu yaparken bir sıra aynı buradaki gibi başlayacağız. Bir sırada aynı arka parçayı yaparken 3 zincir başlamıştım. Burada da aynı şekilde yapacağım. 3 zincir başladıktan sonra sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar dönerek yapıyoruz. Bu şekilde dönerek sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu ek yerinde de aynı normal ara boşlukta trabzanı yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bu sıra sonuna kadar yapalım. Burada da birleştirme aşamasını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kolu da dönerek gittiğimiz için trabzanlar hep aynı yönde oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada başlamıştım. Şimdi aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Bu ilk çektiğimiz zincirle birlikte 3 oluyor. Trabzanın tepesine batarak bu şekilde birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi 3 trabzan olmuş oluyor. Şimdi bu sıradaki gibi bu yeni sırada başlıyorum. 3 zincir. Boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Aynı burada sıradaki gibi bunu da sıra sonuna kadar buraya kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 3. zincirin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya aynı buradaki gibi başlıyorum. 3 zincir. Sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Bu kısımlar hep aynı. Orayı tekrar göstermiyorum. Sadece başlangıç kısımları farklı olduğu için size bu kısımları gösteriyorum. Sıradaki boşlukta bu şekilde her boşluğa 3 trabzan yaparak sıralarımızı tamamlıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar yapıyorum.
Bu sırayı bitirdikten sonra kolumu ölçüyorum. Bakayım benim için yeterli bir ölçü mü? Şimdi bunu da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu başlangıçta yaptığım boşluğun içinde 2 trabzan daha yapıyorum. Bu ilk trabzan tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Bu başta çektiğim 3 zincirle toplamda 3 trabzan olmuş oluyor. Şimdi yeni sıraya başlamadan önce tekrar ölçüyorum. Bunu kolumuza takarak da ölçebilirsiniz. Kıyafetinize göre de ölçebilirsiniz. Şu anda kol kısmı uzunluğu benim için yeterli. Çünkü manşet kısmını da yapınca koluma tam denk gelecek. Eğer sizinki hala kısa geliyorsa, bunu uzatma ihtiyacı duyuyorsanız bu 2 sırayı tekrar ederek bunu uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar ölçebilirsiniz. Manşette ekleyeceğimizi unutmayalım. Yani şu kadar manşet gelirse kolunuzun buraya kadar örerseniz yeterli gelecektir. Bunu uzatmak isteyenler biraz daha uzatsın. Kolu yeterli olanlar şimdi benim gibi manşet kısmına başlayabilir. Bakın ben kolumu ölçtüğüm zaman şu anda benim için ideal ölçüye geldi. Kolumuza geçirip şu kısmı da bir ölçmemiz gerekiyor. Manşet yapınca bu yaklaşık şu kadar toparlar, bu kadar kalır. Bu manşet kısmı benim için şu anda çok bol. Burayı biraz daraltmam gerekiyor. Siz de kolunuza takıp bu şekilde ölçün. Bakın bu şekilde hani tam 2 kol girecekmiş gibi mesafesi varsa bunu biraz daraltmamız gerekiyor. Zayıf kollarda belki buna ihtiyaç yoktur. Küçük bedenlerde bu kol bu kadar geniş olmayacağı için bu şu anda yapacağımız işleme gerek kalmayabilir. Direkt manşet işlemine geçebilir. Ama benim gibi geniş olanlar şimdi bu küçültme işlemini yapması gerekiyor. Şimdi birer tane kesmem gerekiyor. Bir zincirle başladım. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Bu trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. Yanındaki trabzan tepesinden tığımı çıkarıyorum. İpi buradan alıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane keseceğim. Bir tane sıradaki trabzan tepesinde normal sık iğne yapacağım. Tekrar kesme işlemi yapacağım. Bu trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. Sıradaki trabzan tepesinden çıkıyorum. Bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sıradaki trabzan tepesinde bir sık iğne. Her trabzanın üzerinde bir işlem yapıyoruz. 2 trabzanı birleştirip kesiyoruz. Bir tanesine de normal sık iğne yapıyoruz. Sıradaki trabzandan tığımı geçiriyorum. Diğer trabzanın tepesinden çıkarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kesme işlemi yapıyorum. Sıradaki trabzan tepesinde de bir sık iğne. Bu çok aşırı bir bol olmadığı için bu şekilde kesiyorum. Ama bu çok fazla bolsa hepsinde kesme işlemi yapabilirsiniz. Bir kesme, bir normal sık iğne, bir kesme, bir normal bir sık iğne. Bunu kolun sonuna kadar, başlangıç noktasına kadar bu şekilde bir kesiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son trabzan tepesinde de bir sık iğne yapıyorum. Burada ilk yaptığım tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bayağı bir toparlandı. Bundan daha fazla da toparlanmasın. Çünkü manşeti yapınca biraz daha toparlanacak. Şu anda bu genişlik ideal. Şimdi manşet yapmaya başlıyorum. 3 zincir. Burada bu sık iğnenin tepesine bir. Şimdi diğer sırada yaptığımız bütün sık iğnelerin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Sırasıyla her sık iğnenin tepesine bir trabzan. Bu şekilde bütün sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yaparak dönerek bu sıra sonuna kadar yapalım. Bu manşet yapımı çok kolay, çabucak bitiyor. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk trabzan tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi ilk sıra normal trabzandı. Şimdi lastik yapmaya başlıyoruz.
Şimdi bu sırada hep trabzanların tepesine batmayacağız. Bu şekilde trabzanların çevresinden beri trabzan yapacağız. Birisini düzünden, diğerini de bu şekilde tersinden beri yapacağız. Şimdi düzüyle başlıyorum. Bakın trabzanın çevresinden beri düzünden bir trabzan, tekrar tığımı doluyorum. Bu sefer sıradaki trabzanın arkasından beri çevresinden bir trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmiyoruz. Tığ doluyorum. Şimdi sıradaki trabzanın düzünden, sıradaki trabzanın tersinden, şimdi bir düz, bir ters. Her trabzana bir kere bu işlemi yapıyoruz. Bir düz, bir ters. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar, bu başlangıç noktasına kadar yapıyoruz. Daha sonraki sıralar daha kolay olacak. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da tersinden yapıyorum. Bu trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu diğer sırada nasıl yaptıysak bu sırada da aynı şekilde yapıyoruz. Düzü düz, tersi ters yapıyoruz. Şimdi bunu düzünden yapmıştık. Diğerini de bu şekilde tersinden beri trabzan yapıyoruz. Düz ve ters. Artık bundan sonraki lastik işlemi kolay. Diğer sırada nasıl yaptıysak sonraki sıralarda da aynı yapıyoruz. Bakın burayı düz yapmıştım. Düz. Diğerini ters. Düz ve ters. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi bu sıra ve bundan sonraki sıralar hep aynı. Düz, ters olan yerde ters. Düz olan yerde düz trabzan. Ters olan yere tersinden trabzan. Bir düz ve bir ters. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Bu sırayı ve bundan sonraki sıralara hep aynı bu sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Bu manşet kısmı sizin zevkinize bağlı. Kaç sıra yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben her sırayı yapıp kontrol edeceğim. Ondan sonra bitince kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi bunu yapmak istediğimiz genişliğe kadar yapalım. Toplamda 5 sıra yaptım. Bunu dilerseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Benim için bu genişlik yeterli. Şimdi ipimi kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyorum. Şimdi hırkanın tek tarafı hazır. Aynı şekilde diğer tarafı da hazırlıyorum. Şu anda bu benim sağ kolum oluyor. Sağ tarafım. Diğer parçayı yaparken bu arka kısmı dediğim gibi dikkat etmek gerekiyor. Onu da sol tarafa gelecek şekilde. Aynı şekilde diğer tarafı da hazırlayıp bu ortayı birleştiriyoruz. Ben burada toplamda arkayı bitmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmışım. Diğer parçanın 6. sırasında bu arka ortasını yaparken bunu birleştireceğiz. Bu arka ortasını bu son sırada birleştirme aşamasında tekrar göstereceğim. Şimdi diğer parçayı bu son sıraya kadar yapalım. Son sırayı birlikte birleştirelim. Diğer parçada da bu beden genişletme işlemini yaptım. Şimdi arka kısma gideceğim. Diğer parçada bu beden genişletme işlemini yaptım. Arka işlemini yapacağım. Diğer parçada beden
örme yönüne göre bu tarafa doğru gitmiştim. Şimdi diğer parçayı da aynı yerde yaparsam ikisi aynı yöne bakar. İkisi aynı kol olur. Şu anda ben buradayım. Katladığım zaman bakın aynı yönde devam edersem bununla aynı yönde olur. Bunu birleştiremem. Şimdi benim bu ters yöne doğru yapmam lazım. Diğerinde bu tarafa yapmıştım. Şimdi bunu da bu tarafta yapmam gerekiyor. Bunu ip koparmadan, diğer parçada ip koparmadan yapanlar bu şekilde dönüp sıraya devam edebilir. 3 zincir, sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde sıralarına devam edebilir, gidip gelebilirler. Bunda nasıl başladıysam bunda da öyle başlıyorum. Bakın 3 zincirle başlamışım. Bunda da öyle başladım. Biterken de etek ucunda bu şekilde 3 trabzanla bitmişim. Ama ben bu yaptığım trabzanlar aynı yönde olmasını istediğim için ipimi burada keseceğim. Bu yapılış yönünde devam edebilmem için ipimi burada kesiyorum. Bunu arkada saklıyoruz. Bunda da etek ucunda başlıyorum. Bakın burası yaka. Etek ucu. Ötekinde ilk sırada etek ucunda bu köşede 3 trabzanla başlamışım. Bunda da 3 trabzanla başlıyorum. 3 zincir boşluk içerisinde toplamda 3 trabzan yapıyorum. 2 oldu. İlk yaptığım zincirle 3 oldu. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelip batıyorum. Bu şekilde 3 trabzan yaparak sırama devam ediyorum. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar, yakaya kadar yapıyorum. Yakada da bir trabzanla biteceğim. Burada önde başlamıştım. Etek ucunu yaptım. Arkayı yaptım. Omuza kadar geldim. Bu çizginin orada son boşluğa bu şekilde trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Kesmeyenler dönerek sıradaki sıraya geçebilir. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. İpini kesmeden yapanlar dönerek diğer sıralara geçiyor. Ama ipini kesenler, aynı yönde olsun isteyenler bu şekilde. Tekrar etek ucundan başlıyorum. Bakın ikinci sırada etek ucunda trabzanla bitmişim. Şimdi trabzanla başlayacağım. Burada 3. zincirin tepesine batarak sırama başlıyorum. Trabzan yerine 3 zinciri yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yaparak başlıyorum. 1 2 3 hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bu başladığım ipi bu şekilde dolayınca arkada saklama ihtiyacı kalmıyor. Şimdi bunu tekrar omuza kadar yapıyorum. Omuzda biterken de burada 3 trabzanla biteceğim. Şimdi buraya kadar yapalım. Yakaya kadar geldim. Son boşluğa 3 trabzan yapıyorum. İpimi burada bir zincir çekerek kesiyorum. İp kesmeden yapanlar sırayı tersine dönerek devam edebilir. Aynı bu iki sırayı tekrar ederek bu diğerinde yaptığımız genişlik kadar yapıyoruz. Ben şimdi bu diğer parçanın bu arka kısmını ve
kol ucunu hazırlayıp geliyorum. Sonra arka ortasını birleştiriyoruz. Bunu kimono gibi yapmak isteyenler bu şekilde kol ucu detayı eklemeden bu şekilde de hırkayı kullanabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kol ucu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kullanmak bir model olur. Bakın az önce demek istediğim şuydu. Bakın diğer parçayı arkayı bu şekilde yapınca biri sağ biri sol taraf oldu. Bu tarafa doğru devam etseydim ikisi aynı yönde olacaktı. Bunu ekleyemeyecektim. Bunu da bu şekilde tamamlayıp sonra birleştirme aşamasına geçebiliriz. Diğer parçayı da bu arkanın genişliğine kadar neredeyse bitmek üzere. Son sırayı yapıyorum. Bakın son sırada arkada etek ucundayım. Sıra yönüm bu yöne doğru gittiği için. Siz ipinizi koparmadan devam ettiyseniz belki buradan da son sırayı başlamış olabilirsiniz. Buradan başladıysanız buradan birleştirmeye başlayarak etek ucuna kadar geleceksiniz. Ben son sırayı etek ucundan başladığım için bu arka köşeye kadar geldim. Şimdi arka ortasını birleştiriyorum. Köşenin yarısını yaptım. Bir zincir çektim. Aynı koldaki gibi birleştiriyorum. Diğer köşenin oradan ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekerek sıraya devam ediyorum. Köşenin diğer yarısını yapıyorum. 3 trabzan. Hiç zincir çekmeden diğer boşluğa gidiyorum. İlmeğimi alıyorum. Bir zincir çekerek benden taraftaki parçada 3 trabzanımı yapıyorum. Normal sıraya devam ediyorum. Sadece ilmeği diğer tarafın boşluğundan alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ondan sonra üçlü trabzanı yapmaya devam ediyorum. Normalde bu aralarda zincir çekmiyorduk. Sadece birleştirme aşamasında çekiyorum. Diğer tarafın sıradaki boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Benden taraftaki sırada sıramı tamamlamaya devam ediyorum. 3 trabzan. Bu şekilde arka ortasını birleştiriyorum. Dediğim gibi son sırayı nereden başladıysanız, yakadan başladıysanız buradan birleştirmeye başlayıp etek ucuna doğru gidiyoruz. Ama ben etek ucundan başladığım için etek ucundan yakaya doğru gidiyorum. Şimdi son boşluğa kadar birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada benim bu şekilde boşluk var. Eğer sizin bu şekilde trabzanlı bittiyse burada sadece bir trabzan yaparak burada bitirebilirsiniz. Ama benimkinde boşluk var. 3 tane trabzan yapmam gerekiyor. Şimdi boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Diğer tarafta da bu üçlü trabzan olarak bitti. Onun da köşesine batarak ilmeğimi oradan alıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Eğer hırkanızı bundan daha uzun yapmayacaksanız, bu uzunluk sizin için yeterliyse ipinizi kesmeden buradan yaka işlemine devam edebilirsiniz. Ben şimdi ipimi keseceğim. Etek ucunda nasıl uzatabileceğimizi göstereceğim. Bu ipi de arkada saklıyoruz. Şimdi hırkamızı uzatmak için etek ucuna biraz daha örüyoruz. Aynı yaka işleminde yaptığımız gibi arka ortayı yaparken bu önde başladığımız gibi yapıyorum. Bakın burada en son trabzan yapmışım. Şimdi boşluğun içinde aynı buradaki gibi 3 trabzan yaparak başlıyorum. Boşlukta ipimi sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Boşluk içerisinde 3 trabzan yapıyorum.
İlk çektiğim zincir birinci trabzan, bu ikinci trabzan, üçüncü trabzan, hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta 3 trabzan yapıyorum. Bu orta kısımlar hep aynı. Sadece ben başıyla sonunu göstereceğim size. Bedeni büyütürken yaptığımız gibi bir sıra trabzanlı, bir sıra bu şekilde yapacağım. Bu şekilde başladım. Sizinki üçlü trabzan olur. Sizinki bu sırada bittiyse bu trabzanlı olarak bu şekilde başlayacaksınız. Gidiş yönü bu şekilde olduğu için bu taraftan başladım. Yüzü bana doğru hırkanın. Bu şekilde diğer etek ucuna doğru öreceğim. Sıra sonuna kadar öreceğim. Diğer etek ucu köşesi burası. Buraya kadar öreceğim. Bu arka ortasında da aynı kolda yaptığım gibi bu köşenin içinde de üçlü trabzan yapacağım. Bu köşenin içinde de üçlü trabzan yaparak bunu sıra sonuna kadar yapıyorum. Arka ortasına kadar yaptım. Dediğim gibi bakın köşede 3 trabzan. Hiç zincir çekmeden bakın diğer köşenin içinde de 3 trabzan yapıyorum. Sonra sırayla diğer boşluklara üçlü trabzanlara devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra başında nasıl başladıysam sıra sonunda da o şekilde bitiyorum. Üçlü trabzanla başladım. Bakın burada boşluğum var. Boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Eğer ipinizi koparmadan bunu yapmak istiyorsanız 3 zincir çekip sıraya dönerek yeni sıraya başlayabilirsiniz. Başlangıçta burada yaptığımız gibi trabzan ya da üçlü zincirle başlıyoruz. Boşlukta 3 trabzan yapıyoruz. Yeni sırada üçlü trabzanı yapabilmek için bu şekilde boşluğumuzu oluşturuyoruz. Sırasıyla bütün boşluklarda trabzanları yapıyoruz. Eğer ipinizi koparmadan yapmak istiyorsanız bu şekilde her sırada gidip gelebilirsiniz. Ama ben ördüğüm hırka hep aynı yönde olmasını istediğim için ipimi burada keseceğim. Bu şekilde ipi kesip başlamak isteğe bağlı arkadaşlar. O ters görünümü vermek istemeyenler benim gibi ipi kesip tekrar diğer tarafta başlayabilir. Ama tek renk çalışıyorsanız ipinizi kesmenize gerek yok. Direkt diğer sıraya dönebilirsiniz. Sonra bunu arkada saklıyoruz. Dediğim gibi bu kısım isteğe bağlı. Eğer bunu iki renkli yapıyorsanız bir rengi buraya gelince mecburen kesmeniz lazım. Diğer renge diğer taraftan başlamanız gerekiyor. Şimdi ben buradan başlayacağım. Üçüncü zincirin içinden beri yeni sıraya başlıyorum. Diğer tarafta nasıl başladıysak burada da öyle 3 zincir çekerek başlıyorum. Sıradaki boşluğa giderek 3 trabzan yapıyorum. Diğer tarafta ipimizi koparmadan dönünce 3 zincirle başlamıştık aynı bu şekilde. Sırasıyla boşluklara üçlü trabzanları yapmıştık. Sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde sırasıyla bütün boşluklara 3 trabzan yaparak sıra sonuna kadar yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Diğer etek ucuna kadar sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Başlangıçta bu şekilde zincirle başlamıştım. Biterken de trabzanla bitiyorum. Şu şekilde buradan bir tel, trabzanı da bir telinden alarak bu şekilde sıramı bitiriyorum. Şimdi yeni sıraya 3 zincir başlayarak
İpini koparmak istemeyenler için 3 zincir çekip yeni sıraya başlayabilirler. Boşluk içerisinde toplamda 3 trabzan yaparak yeni sıraya başlayabilirler. Sıradaki boşlukta 3 trabzan. Bu şekilde, ama ben ipimi koparacağım. Sonra bunu arkada saklıyoruz. Bu etek ucunu uzatma işlemini de hep şu iki sırayı tekrar ederek bunu istediğimiz uzunluğa kadar uzatıyoruz. Hala aklında soru işareti olanlar videoyu geri alarak bu kısımdan tekrar izleyebilir. Bu üçlü trabzanı buraya yaparak başlayabilirsiniz. Bunu uzatmak istediğiniz uzunluğa kadar uzatalım. Basenlere kadar yapmak isteyen basenlere diz boyu yapabilirsiniz. Ayak bileklerine kadar da uzatabilirsiniz. Bu kısım isteğe bağlı. Nereye kadar uzatmak istiyorsanız uzatabilirsiniz. Ondan sonra bu yaka kısmına geçebiliriz. Şimdi ben de bunu uzatmak istediğim uzunluğa kadar uzatıyorum. Şimdi ben hırkamı bayağı uzattım. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Bu manşet kadar etek ucuna da lastik ekleyeceğiz. Bu uzunluk benim için yeterli. Hafif basenleri kapatıyor. Bir de etek ucuna bu şekilde lastik de ekleyeceğiz. O zaman benim için ideal ölçüye gelecek. Siz de ideal ölçünüzü ayarladıktan sonra şimdi yaka ve etek kısmını yapmaya geçebiliriz. Şimdi son sırayı bu şekilde trabzanlı olarak bitiyorum. Bu üçlü trabzan olan yerde bitmiyorum. Burada bitiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlayarak buraya köşe yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Köşede 2 trabzan bir tarafta, 2 trabzan bir tarafta yapacağım. Bu 1. Bu şimdi köşenin bir tarafı. Arada 2 zincir. Tekrar şimdi köşe için diğer tarafı yapacağım. Şimdi köşeyi yaptıktan sonra bu kenara doğru dönüyorum. Şimdi bu aynı boşluk içerisinde kenar için trabzan yapıyorum. Kenar içinde 2 trabzan yapıyorum. Sonra bu trabzanın üzerine 2 trabzan yapıyorum. Burada tekli trabzanın üzerine 2 trabzan yapıyorum. Sırasıyla bütün bu kenardaki trabzanların üzerine 2'şer tane trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi boşluktaki buradaki tek trabzanın orada 2 trabzan. Şimdi buradaki trabzanın üzerine 2 trabzan. Burada tek olan trabzanın üzerinde 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu kenardaki bütün trabzanların üzerine 2'şer trabzan yapıyorum. Bakın buradan gerisi etek boyunu uzattığım kısım. Burada da beden kısmını yaparken dönerek yaptığım kısım var. Bu köşeye kadar bu trabzanların üzerine 2'şer tane trabzan yapalım. Burada tekrar anlatacağım. Dediğim yere kadar geldim. Burada köşe boşluğunda bir trabzan. Burada trabzanların tepesinde birer tane trabzan yapıyorum. Bu kısım yapması daha kolay. Şimdi bu kısımları yaparken normalde bu aralarda zincir yok. Bütün trabzanların üzerine birer tane yapıp devam etmem gerekiyor. Ama bu lastik toparladığı için şimdi boşlukta bir trabzan. Tekrar bu trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğa kadar geldim. Boşlukta bir trabzan.
trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Sadece birer tane yapıp boşluğa batmayınca diğer sıralarda biraz topluyor. Bu şekilde yapınca o toplanmayı önlüyor. Boşlukta yaptım. Şimdi trabzanların tepesine. Bu şekilde boşluklara batarak omuza kadar yapıyoruz. Sonra yakayı da bu etek altındaki kısım gibi yapacağız. Omuza kadar yapalım. Omuza kadar geldim. Bu köşede battığım trabzan tepesine de bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada da aynı bu başlangıçta yaptığımız gibi her trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapacağım. Burada tekli trabzanın üzerine 2 tane. Buradaki 3 tane yaptığımız trabzanın en sondaki trabzanın üzerine 2 tane. Buradaki tekli trabzanın üzerine 2 tane. Bu şekilde kenardaki bütün trabzanların üzerine 2'şer tane trabzan yapıyorum. Burada da 2 trabzan. Burası arka ortası ek yeri. Ek yerine de birer tane yapıyorum. Sonra diğer bu yarısına da omuza kadar aynı şekilde yapıyorum. 2'şer tane trabzan. Diğer omuza kadar da geldim. Bakın bu boşlukta da bir trabzan. Şimdi sırasıyla trabzanların tepesine birer tane trabzan yapıyorum. Aynı diğer taraftaki gibi. Ara boşlukta bir trabzan. Trabzanların tepesinde birer tane trabzan. Şimdi aynı diğer kenarda yaptığım gibi yapıyorum. Boşlukta bir trabzan. Trabzanların üzerine trabzan yapıyorum. Bunu da bu köşe olan yere kadar yapıyorum. Şimdi dediğim yere kadar geldim. Şimdi bu trabzanlı yer hafif marullanıyor ama olsun, bu bir dahaki sırada toparlanacak. Şimdi o köşeye kadar geldim. Köşe dediğim yani bu bedeni dönerek gittiğim yer. Ondan sonra etek kısmına başladım. Burası etek kısmı. Şimdi boşlukta da bir trabzan yapıyorum. Aynı diğer tarafta yaptığım gibi trabzanların üzerine 2'şer tane trabzan yapıyorum. Bakın buradaki trabzanın üzerine de 2 tane. Buradaki trabzanın üzerine de 2 tane. Burayı da etek ucuna kadar, bu köşeye kadar yapıyorum. Köşeye kadar geldim. Burada da aynı diğer taraftaki gibi tekli trabzanla bitmiştim. Şimdi kenar için trabzanın üzerine 2 trabzan yapıyorum. Sonra köşe yapmaya geçiyorum. Köşe için 2 trabzan daha yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar bu boşlukta 2 trabzan daha yapıyorum. Sonra ön yakada yaptığımız gibi şimdi etek ucuna geçiyorum. Artık buradan sonrası kolay oluyor. Trabzanların üzerine birer tane trabzan. Boşlukta bir trabzan. Tekrar trabzanların üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Boşlukta bir trabzan. Burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Etek ucu komple bu şekilde oluyor. Bu başladığımız yere kadar bu şekilde yapalım. Şimdi trabzanlı sırayı bitirdim. Bakın başlangıç noktasına kadar geldim. Gördüğünüz gibi ilk sıra şu anda marullu ama diğer sıralara lastiği yapınca bu sıra toparlanacak. Şimdi buradan başlamıştım, burada bitirdim. Bu sırayı yaparken ben bir kısmını göstereceğim ama bu komple yaka etrafı, etek ucu,
etek ucu hep aynı olacak. Sadece iki köşe var. Diğer kısımlar hep aynı şekilde sıra sonuna kadar yapacağız. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Bakın son trabzanın üzerine de yaptım. Bu 3 zincirin tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi sizlerden ricam, ben de emeklerim karşılığını alabilmem için videoyu burada durdurup videoya bir beğen atarak yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Yazacak hiçbir şey aklınıza gelmiyorsa en azından bir emoji de olsa yorum olarak bırakırsanız ben de emeklerimin karşılığını alırım. Şimdi modeli yapmaya devam ediyoruz. Destek olan arkadaşlara teşekkür ederim. Şimdiki işlemi aynı koldaki gibi yapacağız. Koldaki ilk trabzanlı sırayı yaptık. Şimdi lastikli kısmı yapıyoruz. Hep bu şekilde trabzanların çevresinden yapacağız. Bir tanesini düzünden, bir tanesini tersinden yapacağız. Şu anda bunun üzerine bir işlem yapmıyorum. Bu bunun tepesinde. Bu ikinci trabzanın bu şekilde düzünden arkasına doğru ipi alıyorum. Trabzanı yapıyorum. Şimdi tekrar köşe işlemi yapıyorum. Normal 2 trabzan yapıyorum köşede. Arada 2 zincir. Tekrar köşede 2 trabzan yapıyorum. Buradaki trabzanı düzünden yapmıştım. Şimdi buradaki trabzanı da düzünden başlıyorum. Sıradaki trabzanın tersinden, sıradaki trabzanın düzünden, sıradaki trabzanın tersinden, düz, ters, düz, ters, bir düz bir ters, bu şekilde yapıyoruz. Lastiğimiz oluşmaya başladı. Dediğim gibi bunu yakayı komple, bakın buralarda ekstra bir işlem yok. Normal düz trabzan devam ediyor. Bu yakayı dönerek bu etek ucuna kadar yapıyoruz. Buradan başlamıştım. Yakayı komple döndüm. Hiçbir ekstra işlem yapmadım. Normal lastik işlemini yaptım. Bu etek ucuna kadar geldim. Şimdi burada köşeyi yapıyoruz. Köşeyi de aynı başlangıçta yaptığım gibi sonuncusunu düzünden, boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Tekrar arada 2 zincir, tekrar 2 trabzan yapıyorum. Burada biterken düzünden bitmiştim. Şimdi düzünden başlıyorum. Sonra normal, ters, düz, ters. Bu şekilde bir düz bir ters, etek ucunu da komple yapıyoruz. Bakın böyle dönerek bu başlangıç noktasına kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Başladığım yere burada trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. O zaman ek yeri çok fazla belli olmuyor. Tekrar 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Artık bundan sonra lastiğin örmesi çok kolay olacak. Düz yaptığımız yerde düz, ters yaptığımız yerde ters yapacağız. Şimdi bu diğer sırada köşe başlamıştık. Şimdi bu her yaptığımız köşede de bunları lastik yapıyoruz. Burada düz yaptık. Sıradaki trabzanı tersten yapıyorum. Sonraki trabzanı tekrar düz yapıyorum. Bunları da lastik yaptıktan sonra tekrar bu ortada köşe yapıyoruz. Normal 2 trabzan, arada 2 zincir,
Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyoruz. Burada düz olarak bittik. Düz olarak başlıyoruz. Diğer sırada köşe yaptığımızı, sıradaki trabzanı da ters yapıyorum. Şimdi bundan sonra düz olan yerde düz, ters olan yerde ters yapıyoruz. Artık bu sıra ve bundan sonraki sıralar çok kolay. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Diğer köşeyi de aynı burada yaptığım gibi yapıyorum. Orayı tekrar göstermeyeceğim. Buraya gelince eğer aklınıza soru işareti kaldıysa videoyu geri alarak bu kısımdan tekrar izleyebilirsiniz. Bu diğer köşeyi de aynı şekilde yapıp bu sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. 3. sıra lastiği de yaptım. Bakın bu sırada bile lastik bayağı toparladım. Marullaşma gitti. Sizinki hala marullaşma yapıyorsa bu aralarda yaptığımız ekstra trabzanları iptal edebilirsiniz. Sadece trabzanların üzerine trabzan yapabilirsiniz. Ama benimki şu anda çok güzel duruyor. Bayağı toparladı. Bir sıra daha yaptıktan sonra iyice toparlayacak. Bu lastik kısmını istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. 3 sırada bile çok güzel durdu. Benim ipim yeterse aynı bu koldaki gibi 5 sıra lastik yapmayı planlıyorum. Şimdi ipimin durumuna göre, çünkü az ipim kaldı, 4. sıra lastiği yapacağım. İp kalırsa ondan sonra 5. sıra lastiği yapacağım. Şimdi bir sıra daha lastik ekliyorum. Sırayı diğer sıralarda birleştirdiğim gibi birleştiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Düzü düz yapıyorum. Tersi ters yapıyorum. Düz. En son sırada bu köşe başlamıştım. Sıraya göre şu anda düz yapmıştım. Şimdi ters yapıyorum. Tekrar düz yapıyorum. Tekrar ortada köşe yapıyorum. 2 trabzan. Arada 2 zincir. Tekrar boşlukta 2 trabzan. Burada düzüyle yapıyoruz. Düz. Ters. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi düzü düz, tersi ters yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Diğer sıralarda yaptığım gibi sırama başlıyorum. Düzü düz, tersi ters yapıyorum. Köşeye kadar bu şekilde gidiyorum. Şimdi bu benim son sıram. Daha fazla sıra eklemeyeceğim. Köşeleri de bir ters, bir düz yapıyorum. Şimdi artık sıra eklemeyeceğim için bu aşağıdaki gibi köşe eklemiyorum. Sadece bir trabzan bu tarafta, arada bir zincir, bir trabzan da diğer tarafta yapıyorum. Sonra normal bir ters bir düz yapmaya devam ediyorum. Şimdi bir ters, bir düz. Bu sırayı da aynı diğer sıralardaki gibi devam ediyorum. Köşeyi de bu şekilde yapıyorum. Bunu da sıra sonuna kadar, başlangıç noktasına kadar yapıyorum. Dediğim gibi bu lastiği isteğe bağlı olarak istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Ben koldaki gibi 5 sıra yapmayı planlıyordum. İpim 5. sıraya da yetiyor. 5 sıra yapıp bu lastik kısmını bitiriyorum. Bu lastik kısmına kadar çok geniş yaparsak o kadar fazla ip gidiyor. Bunu da göz önünde bulundurarak sıra ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapıyorum. Son sırayı da sıra sonuna kadar geldim. Trabzan tepesine batarak sıramı birleştiriyorum.
bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Hırkanın yapım aşaması bu şekilde bitiyor. Hırkanın bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İsterseniz tek renk, isterseniz bu şekilde renkli yapabilirsiniz. İpimde 454 gram var. 932 metre ip var. Bu şekilde 2 ip kullandım. Çok az ip kaldı. Bu lastik kısmını geniş yaptığım için biraz daha fazla ip gitti. Bunu dar yaparak daha az ip gitmesini sağlayabilirsiniz. Bir de büyük beden olduğu için de fazladan ip gitti. Kullandığım ip de bu. Yapım aşaması bitti arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diliyorum.